Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kolay, evinizde olan malzemelerle tavuklu tel şehriye çorbası tarifi videosu hazırladım. Kremasız, kolayca evinizdeki kolay malzemelerle yapabileceğiniz bu güzel tarifimizin hadi buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. Çorbamız için 2 tane tavuk butunu tencereme ekliyorum. Üzerine geçecek kadar da suyu üzerine ilave edeceğim. Tenceremin kapağını kapatıp tavuklarım yumuşayana kadar ocağımın üzerinde pişireceğim. Ben düdüklü tencerede pişireceğim. Sizler dilerseniz normal tencerede pişirebilirsiniz. Tavuk butlarımı pişirdim. Kenarda beklemeye aldım. Ben de bu arada tavuğumun sosu için tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Dilerseniz tereyağı yerine sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tabii ki tereyağı lezzet açısından daha güzel çorbaya lezzet verdiği için 1 yemek kaşığı erimiş olan tereyağımın üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme un ekliyorum. Unumun kokusu çıkıp hafif rengi dönene kadar bu şekilde kavuracağım. Unu kavururken ocağımızın altını çok açmamaya özen gösterelim. Unumuzda yanık kokusu olmaması için biraz orta ateşte unumuzu kavurursak daha lezzetli çorbamız olur. 2 su bardağı soğuk su ekliyorum. Tavuk suyum da sıcak olduğu için ben direkt tavuk suyunu eklemedim. Eğer sizlerin tavuk suyu soğuksa tavuk suyunuzu direkt ekleyebilirsiniz. Çorbanın içinde unumun topak topak olmaması için çırpma teliyle güzel pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra artık tavuk suyumu ekleyebilirim. Toplamda 7 su bardağı kadar tavuk suyu ekledim. Sizler daha az yapacaksanız tabii ki kişi sayınıza göre miktarı azaltabilirsiniz. Çorbamın suyu kaynayana kadar bu şekilde ara ara karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar çorbamı karıştırırken sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Çorbamın suyu kaynayana kadar karıştırmaya devam ettim. Yavaş yavaş artık kaynayan çorbamın suyuna 1 çay bardağı dolusu tel şehriye ekliyorum. Kullandığım çay bardağım büyük çay bardaklarından 125 ml'lik. Haşlamış olduğum tavuk butlarımı da istediğim büyüklükte didikledim. Çok fazla büyük olmayacak şekilde didikledim. Çok da fazla minik yapmadım arkadaşlar. Sizler tabii ki çorbanın içinde nasıl seviyorsunuz o boyutta da tavuk butlarınızı didikleyebilirsiniz. Çorbanın içine eklemiş olduğunuz tavuklarınız eğer güzel haşlanmadıysa, biraz sertlik varsa tel şehriyeden önce ilk önce tavuk parçalarını ekleyerek biraz o şekilde pişirerek sonrasında tel şehriye eklemesi yapabilirsiniz. Benim yeterince piştiği için ikisini aynı anda ekledim ve bu şekilde 15 dakika kadar kaynattım. Tel şehriyelerim de güzel şişip piştikten sonra artık sosunu hazırlamaya geçebilirim. Çorbamın sosu için burada yarım çay bardağı kadar sütüm var. 1 adet yumurta sarısı var. Yarım sıkılmış limon suyum var. Onu da sosumun içine ekliyorum. Eğer daha çok krema yoğun tadı seviyorsanız 1 çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı süt yeterli geliyor. Güzelce sosumu karıştırıyorum çırpma teliyle ve sonrasında karıştırmış olduğum sosumu çorbamın içine ekliyorum. Eklemiş olduğum sos çorbanın içinde kesilmemesi için çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Sosumu ekledikten sonra çırpma teliyle 1 dakika güzelce karıştırdıktan sonra artık tahta kaşık yardımıyla çorbamın kıvamını kontrol ediyorum. Ocaktan almaya yakın tuzumu ekliyorum. Kesinlikle çorbanın sosunu eklemeden önce tuz eklemesi yapmayın. Tuzumu da ekledikten sonra birkaç taşım kaynatıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Çorbamın üzerine dökmek için de tereyağlı sosumu da hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı sos tavamın içine aldım. Dilerseniz sıvı yağla da yapabilirsiniz arkadaşlar bu sosu. 1 küçük tatlı kaşığı kadar nane ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı kadar da kırmızı pul biber ekliyorum. Dilerseniz nane yerine sadece pul biber eklemesi de yapabilirsiniz. Sosumda çok fazla yanık kokusu oluşmaması için 1-2 taşım yağımı kaynattıktan sonra ocağımın altını kapattım ve çorbamın üzerine naneli yağlı karışımımı döküyorum.
Çorbanızı koyu kıvam seviyorsanız biraz un miktarını artırabilirsiniz. Sonrasında da zaten çorbanız bekledikçe, dinlendikçe daha koyu kıvam hale geliyor. Evet, sizlere kıvamında yakından göstermek istiyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli çorba arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.